Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Bu hafta sağlık konularını daha fazla konuşacağımız bir hafta olacak. Sağlıkla ilgili yeni gelişmeler var. Fadime İpek Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 22-28 Ağustos arasındaki transitlerin burçlara etkilerini paylaşacağım. Bu hafta Güneş Başak Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Başak Burcu olanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Bu haftanın en önemli konusu 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay olacak. Bu yeni ayla birlikte sağlık alanları, kamu alanları, hizmet alanları, eğitim alanları, huzur evleri, yaşlılarla ilgili konular daha fazla gündeme gelmeye başlayacak. Bu hafta Mars İkizler Burcu'nda ilerliyor. Mars geçen hafta İkizler Burcu'na geçmişti. 6 ay İkizler Burcu'nda ilerleyecek. Bu yüzden 31 Ekim 2022'ye kadar yaşayacağımız bazı konuları iyi tespit edersek 31 Ekim 2022 ile 13 Ocak 2023 arasında bu konularda analizler yapmamız gerekecek. Muhakemeler yapmamız gerekecek. Bu yüzden 31 Ekim 2022'ye kadar olan süreçte doğum haritamızdaki İkizler Burcu temalarını ve etkilerini iyi anlamamız gerekiyor. Bu konularda hızlı adımlar atacağız. Sonrasında bu konuları toparlamaya çalışacağız. Burçlar kısmında detaylarını anlatacağım. Bu haftadan sonra sağlık konularında eller, kollar, solunum sistemleri, sinir sistemleri, bağırsakla ilgili konular daha fazla gündemde olacak. Bu konularda daha dikkatli olmakta fayda var. Özellikle ülkemizde bu sağlık konularıyla ilgili ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü ile ilgili konular daha fazla gündeme gelecek. Bunlarla ilgili yeni adımlar atılabilir, yeni başlangıçlar da yapılabilir. Bu hafta ülkemizde yazarlar, araştırmacılar arasında kayıplar da yaşanabilir. Lojistik firmalarında köklü değişimler yaşanabilir. Lojistik alanında batan firmalar olabilir. Ülkemizde seçimle ilgili artık daha net adımlar atılacak. Yeni kararlar açıklanabilir. Kasım ayında erken seçim yapılabilir. Buna dair hızlı adımlar atılabilir. Eğer Kasım ayında erken seçim yapılırsa bu seçim tekrar gündeme gelip tekrarlanması söz konusu olabilir. Bu haftadan sonra psikolojik savaşlar çok fazla olacak. Psikolojik savaşlar nedeniyle biraz karışık durumlar yaşanabilir. Şubat 2023'ten sonra sağlık alanıyla ilgili yeni oyunlar, yeni senaryolar ve yeni aldatmalara hazır olmalıyız. Sağlık konusunda aldanma ve aldatılmalar çok fazla yaşanacak. Bu aldatma olaylarından çok fazla para kazananlar olacak. Son aylarda Mars Boğa burcundaydı, Güneş Aslan burcundaydı. Aslan burcunda bir yeni ay yaşadık, Kova burcunda bir dolunay yaşadık. Hemen her videoda anlatıyorum. Tutulmalar Boğa burcu ve Akrep burcu aksında ilerliyor. Son aylardaki sabit burçlar üzerinde gerçekleşen yeni ay ve dolunay nedeniyle de tutulmaların da etkisiyle sabit burçların hayatında ani bitiş ve başlangıçlar oldu. Sene başından beri her videoda anlatıyorum. Mayıs 2023'e kadar da hep söyleyeceğim. Sabit burçlar yani Boğa burcu, Akrep burcu, Kova burcu ve Aslan burcu değişime karşı koyan burçlardır. Sabit fikirlidirler. Konfor alanından çıkmak istemezler. Ancak Kasım 2021'den beri sabit burçların hayatında 180 derece değişim olmak zorunda. Bunun önceden planını yapan, değişimi kabul eden, istediği gibi değişimi yaşayacak. Ancak değişime direnen, plan yapmayanlar değişime mecbur kalacak. Belki de istemediği değişimleri yaşamak zorunda kalacak. Bu mecburiyet psikolojik ve bedensel sağlık sorunlarına da neden olabilir. Ağustos ayı boyunca sabit burçların hayatında bitişler ve başlangıçlar yaşandı, yaşanmak zorunda kalındı. Bazıları evlendi, yeni bir hayata başladı, bazıları ilişkisini sorguladı, bazıları evliliğini sorguladı, bazıları ebeveynlerini sınandı. Sabit burçların sınavı, değişiklikleri devam edecek. Doğum haritanızdaki sabit burcun derecesine göre de bu hangi alanda ve ne zaman olacağı belli olacak. Geçen hafta Mars İkizler Burcu'na geçti. 6 ay İkizler Burcu'nda kalacak.
Bu hafta Güneş'in Başak Burcu'na geçmesi, Başak Burcu'nda bu hafta yeni ay olması, değişken burçların da hayatında bazı değişikliklerin olacağını işaret ediyor. Yani Başak Burcu, Yay Burcu, İkizler Burcu ve Balık Burcu'nun da hayatında değişiklikler olacak. 2020 Haziran 2021 Aralık arasında tutulmalar İkizler Burcu, Yay Burcu aksında olmuştu. O zamanlarda değişken burçların hayatında 180 derece değişimler olmuştu. Değişimlere karşı koyanlar için şimdi bir şans daha olacak. O zaman hayatında değişiklikleri anlamamış olanlar, değişikliklere karşı koyanlar şimdi değişimleri tamamlayacaklar. Öncü burçlar için, yani Koç burcu, Yengeç burcu, Terazi burcu ve Oğlak burcu için de 2019-2020 seneleri arası büyük değişim zamanıydı. Anlayan ve kabul edenler değişimleri tamamladı. Anlamayanlar hala psikolojik sorunlar yaşıyor olabilir. Mayıs 2023'ten sonra öncü burçların hayatında 180 derece değişimler başlayacak. Şimdiden planları yapmak gerekiyor. Şimdiden hayalleri kurmak gerekiyor. Şimdiden kurguları yapmak gerekiyor. Bunları sonraki videolarda hep konuşacağız. Plüto bu hafta 26 derece Oğlak burcunda ve retro halinde. Bir planetin retro yapmasıyla ilgili konuları önceki videolarda hep anlattım. Bu hafta daha önce yaşadığımız deprem etkisindeki olaylarla ilgili bazı konular açığa çıkabilir. Gizli kapaklı yaşanmış olaylar açığa çıkabilir. Bu konuların bittiğini artık kabullenmeliyiz. Ölüm gibi bir şey oldu ama belki kimse ölmedi. Bunu artık kabul etmeliyiz. Venüs bu hafta Aslan burcunda ilerliyor. Aşk konusunda daha ayağı sağlam basan aşklar başlayabilir. Aşk ilişkisinde alınacak kararlar daha sağlam ve kalıcı olabilir. Burçlara etkilerini yine burçlar kısmında anlatacağım. Bu hafta aşkta şanslı burçlar Aslan burcu, Koç burcu, Kova burcu olacak. Bu hafta para konularında yeni adımlar atılabilir, yeni yatırımlar yapılabilir. Bu yeni yatırımlarda yine sağlam temeller üzerinde oturacak. Para konusunda şanslı burçlar bu hafta Koç burcu, Yengeç burcu, Aslan burcu ve Boğa burcu olacak. Sağlıkla ilgili Oğlak burcu, Akrep burcu, Koç burcu ve Balık burcu daha dikkatli olmalı. Kontrolleri yaptırmakta fayda var. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de sipariş vermek isterseniz yine astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail ile sipariş verebilirsiniz. astrolojigünlüğü.com web sayfamdan da yine sipariş verebilirsiniz. Şimdi 22-28 Ağustos 2022 arasındaki gökyüzü transitinin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 22-28 Ağustos haftası gökyüzü transitinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda para konuları gündemdeydi. Aniden gelişen para konularıyla ilgilenmek zorunda kaldınız. Zaten Kasım 2021'den beri para kazanma, parayı yatırma, dönüştürme planlarınızda değişiklikler olmaya başladı. Geçen ayla birlikte de bu konular daha fazla karşınıza çıktı. Para konusundaki farkındalığınız arttı. Bu hafta kardeşlerinizle ilgili konu karşınıza çıkmaya başlayacak. Uzun zamandır bu konular sürüncemedeydi belki. Artık daha gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Bu hafta bu konularda hızlı çözümler üretmek kolay olacak. Önümüzdeki 6 ay bu konular sürekli gündemde olacak. Aralık 2021'den beri kardeşler, akrabalar, komşularla olan ilişkilerde farkındalığınız arttı. Bazı şeylerin değişmesi gerektiğini görmeye başladınız. Onların hayatındaki değişimleri kabullenmeye çalıştınız. Bu haftadan sonra bunlar daha fazla gündeme gelecek. Artık bunları kabullenmek daha kolay olacak. Bu hafta basın yayınla, iletişimle, lojistikle, satış, pazarlamayla ilgili konularda yoğunluk başlayacak. Bu konularda işleriniz varsa çok yoğun olacaksınız.
İşi olmayanlar bu hafta basın yayınla, iletişimle, lojistikle, pazarlama ile ilgili konularda iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Algılarınızı açın, bu fırsatları mutlaka değerlendirin. İşi olanlar, iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarını işlerinize katarsanız daha fazla kazanç olacak. Son haftalarda aşkta şanslıydınız. Bu haftada aşkta şans var. Aşk ilişkinizde sağlam adımlar atılabilir. Aşk ilişkinizde başlayacak konular temeli sağlam konular olacak. Bu hafta sağlık konuları gündemde olacak. Bağırsak, böbrekle ilgili konulara dikkat edin. Genel sağlık kontrollerini de yaptırın. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörüyle ilgili konularda başlangıçlar yapılabilir. Bu alanlarda liderlik konuları karşınıza çıkabilir. Bu alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Ön sıralarda olacaksınız. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü, eğitim sektörü ile ilgili bu hafta imzalar atılabilir. Yeni başlangıçlar da yapılabilir. Bu hafta sizin için şanslı bir hafta, ancak şanslı olduğunuz alanları abartırsanız şanssızlıklar karşınıza çıkabilir. Şansınızın değerini anlayın. Bu hafta çocuklarla ilgili konularda daha fazla para harcanabilir. Bu durum sizi finansal olarak biraz zorlayabilir. Bu hafta aşk ilişkiniz için daha fazla harcamada yapabilirsiniz. Aşkta gösterişli zamanlar var. Bu size pahalıya mal olabilir. Ocak-Şubat 2022'de iş, kariyer, eğitim konularında gizli kapaklı bazı konular yaşanmış olabilir. Bu hafta bu konular tekrar gündeme gelecek. Bu konular açığa çıkabilir. Bu nedenle iş, kariyer, eğitim konularında değişiklikler yaşanabilir. Geçmişteki konuların bittiğini artık kabul edin. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta sürecek olan pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan da satın alabilirsiniz. Hafta başında evinizle ilgili, eşinizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili bazı konularda yenilikler karşınıza çıkabilir. Bunlarla ilgileneceksiniz. Hafta başında uzun yolculuklarda yapılabilir. Hafta ortasında aşk hayatınızla ilgili duygusal anlar var. Aşk ilişkinizde yeni kararlar alınabilir. Hafta sonunda sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Genel sağlık konularına dikkat edin. Bağırsaklara özellikle dikkat edin. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektöründen beklenen haberler de hafta sonunda alınabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 22-28 Ağustos haftası gökyüzü transiti burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda yoğun ve yorgun günler yaşadınız. Hayatınızda birçok konuda sınanma ve değişimler yaşadınız. Evlenenler, nişanlananlar zor da olsa bunları gerçekleştirdiniz. Evliliklerinde, ilişkilerinde sorun yaşayanlar, bununla ilgili de net kararlar aldınız. Bütün bu değişimlerin sonuçlarını yavaş yavaş yaşamaya başlayacaksınız. Bu değişimleri yapamayanlar, tutulmaların etkileri hala devam ediyor. Mayıs 2023'e kadar köklü değişimler olmak zorunda. Bunun zamanını da doğum haritanızdaki dereceler belli eder. Son 2 senedir iş, kariyer ve eğitimle ilgili konularda değişimler yapmanız gerektiğini anlamıştınız. Son aylarda da bunu toparladınız. Şimdi yeni iş konularıyla ilerleyeceksiniz. Son aylarda çalıştığınız, mücadele ettiğiniz, şimdi meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Bu haftadan sonra para konusunda güzel gelişmeler yaşanabilir. Bu hafta parasal olarak güzel zamanlar olacak. Hızla ilerleyen işler ve hızla elinize geçecek paralar söz konusu olacak. Para konusunda şanslı olacaksınız. İşi olmayanlar finansla ilgili, bankayla ilgili, estetik ve güzellikle ilgili, iletişimle, medyayla, lojistikle, pazarlamayla ilgili konularda iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Algılarınızı açın, bunları değerlendirin.
İşi olanlar, bu sektörlerden işlerinize destek sağlarsanız kazançlar daha da fazla olabilir. Son haftalarda ev, aile, eş, ebeveynler konusu gündemimizdeydi. Bu hafta çocuk konuları gündemde olacak. Çocuklarla ilgili yeni konular gündeme gelecek. Yeni bebeğiniz olabilir. Çocuklarla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Çocukların eğitim hayatında yeni başlangıçlar olabilir. Bu konularda imzalar atılabilir. Çocuklarla ilgili konularda görüşmeler çok fazla olacak. Bu hafta gündemimizde aşk var. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi adımlar atılabilir. Yeni aşk arayanlar, algılarınızı açın. Ebeveynleriniz veya akrabalarınız sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Yeni bir aşkta başlayabilir. Bu aşk sağlam ve geleceği olacak bir aşk olacak. Sanatsal çalışmalar yapanlar, görsel sanatlarla ilgilenenler, topluluk önünde işi olanlar, bu hafta yeni başlangıçlar yapılabilir, yeni adımlar atılabilir, bunlarla ilgili imzalar atılabilir. Bu hafta evinizle ilgili konularda daha fazla para harcanabilir, evinizle ilgili gösterişli şeyler için biraz fazla para harcanabilir. Bu hafta eşinizle duygusal zamanlar var, romantik planlar yapabilirsiniz. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları da bu hafta hızla tamamlanacak. Uzun yolculuk planlarınızı yapın. Uzun yolculuklarda biraz fazla da para harcayabilirsiniz. Doğum haritanızda 18 derece Boğa burcu var ise hayatınızda ani değişiklikler olabilir. Dikkatli olun. Doğum haritanızda Boğa burcu son derecelerinde ise eğitim hayatınızla ilgili Ocak-Şubat 2022'de yaşanan gizli kapaklı olaylar bu hafta açığa çıkabilir. Eski eğitim konuları artık geride kalacak. Bunları da kabullenin. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan da temin edebilirsiniz. Hafta başında basın yayınla, medyayla, pazarlamayla, lojistikle ilgili işlerden haber bekliyorsanız bu haberleri alabilirsiniz. Daha önceden başvuru yaptıysanız bunlarla ilgili sonuçlar alınabilir. Kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya komşularınızla aranızdaki ilişkilerde yenilikler karşınıza çıkabilir. Onların hayatında yenilikler olabilir. Bunları kabullenin. Hafta ortasında evinizde değişiklikler yapmak için uygun olacak. Evinizle ilgili konularda uzun zamandır aksayan konular hızla tamamlanabilir. Hafta ortasında ebeveynlerinizle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Hafta sonunda aşk hayatınızla ilgili hareketli zamanlar olabilir. Yeni aşk başlayabilir. Aşk ilişkinizde yeni karar alınabilir. Ciddi kararlar alınabilir. Hafta sonunda çocuklar veya çocuklarınızla ilgili de yoğun olacaksınız. Çocuklarla ilgili yeni gelişmelerde karşınıza çıkabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 22-28 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta Mars burcunuzda, yani ikizler burcunda ilerliyor. Hafta başında Mars'ın burcunuza geçmesiyle hayatınızda hız başlayacak. Son 1,5 aydır kolunuzu kıpırdatmaya haliniz yoktu belki. Odaklanmakta sorun yaşıyordunuz. Biraz depresif durumlarda vardı. Şimdi hem plan yapmak daha kolay olacak hem de planlara hız kazandırmak daha kolay olacak. Son 1,5 aydır kafanızda planladıklarınızı artık gündeme alma zamanı başlıyor. Bunları harekete geçirme zamanı başlıyor. Hayatınızda ertelediğiniz konuların tamamlanma zamanınız geldi artık. İşlerinizi yapmak, istediklerinizi tamamlamak daha kolay olacak. İşi olanlar bu hafta yoğun bir iş temposunun içinde olacaklar. Umarım son bir aydır planlarınızı yaptınız. Planlarınızı yapmadıysanız bu hafta yeni planlar yapmak için uygun olacak. Bu hafta geçmişten gelen işlerinizi toparlamak için de çok iyi fırsatlar karşınıza çıkacak. Bunları değerlendirip sürüncemede kalan işlerinizi de tamamlayabilirsiniz.
İşi olmayanlar, uzun zamandır işle ilgili haber bekleyenler bu hafta bu haberleri alabilir. Yeni başlangıç yapabilirsiniz. Beklediğiniz haber yoksa bu hafta iş görüşmelerini yapın. Bunlara hızlı cevap alacaksınız. Hemen de işe başlayabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler bu hafta kafanızda eğitimle ilgili yoğun sorular var. Bunlara cevap arayacaksınız. Eğitim konularında sizi zorlayan şartlar karşınıza çıkabilir. Sene başından beri eğitimle ilgili sınandınız, başlamakta zorlandınız, karamsar düşünceler içinde oldunuz. Eğitim konularında yoğun bir zaman başlayacak. 6 ay eğitim konularında başınızı kaşımaya vakitiniz olmayacak. Bu yoğunlukla ilgili disiplinli, planlı ve sabırlı olursanız sonunda büyük başarı olacak. Bu hafta geçmişte yaşadıklarınızı çok fazla düşüneceksiniz. Geçmişteki konular çok fazla karşınıza çıkacak. Bunları muhakeme edeceksiniz. Zaten bu hafta bitirme ve başlama haftası olacak. Biten bitecek. Başlangıçlara da hızlı adım atacaksınız. Bu hafta ev, aile, ebeveynler ve eş konusu gündemde olacak. Bu konularda güzel haberler alınabilir. Bu konularda görüşmeler var. Yeni adımlar atılabilir. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapın. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları bu hafta gündemde. Bu konularda yeni adım atılabilir. Eski konular tamamlanabilir. Bu hafta uzun yolculuklar daha fazla olacak. Uzak yerlerle ilgili konularda hızlı adımlar atılabilir. Yeni adımlar atılabilir. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, şehir dışı ile ilgili işleriniz varsa, sene başından beri bu konularda karamsar düşünceler içinde oldunuz, kuşkular içinde oldunuz. Şüpheleriniz oldu. Bu konularda uzun vadeli düşünmeniz gerekiyordu. Uzun vadeli işlerin temelini atmanız gerekiyordu. Disiplinli ve planlı olmanız gerekiyordu. Sabırlı olmanız gerekiyordu. Çünkü bu işler önümüzdeki senelerde devam edecek bir iş olacak. Bunun altyapısını Şubat 2023'e kadar tamamlayacaksınız. Sonrasında bu alanlardaki işlerde daha fazla yoğun olacaksınız. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınızın duygusal hayatıyla ilgilenebilirsiniz. Onların yanında olabilirsiniz. Kardeş, akraba ilişkilerinde ego savaşları yaşanabilir. Dikkatli olun. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğrenebileceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan da temin edebilirsiniz. Hafta başında uzun zamandır beklediğiniz paralar elinize gelebilir. Bu parayla ilgili yeni bir yatırım yapılabilir. Hafta başında estetik ve güzellikle ilgili konularda da başlangıçlar yapılabilir. Hafta ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla veya komşularınızla vakit geçirmek için planlar yapılabilir. Onların hayatında yenilikler var. Bunları kabullenin. Hafta sonunda evinizde değişiklikler var. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularında yenilikler karşınıza çıkabilir. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı hafta sonunda yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Hafta sonunda ebeveynlerinizle ilgili de bazı konularda yenilikler karşınıza çıkabilir. Sorunlu giden evliliğinizde yeni adım atılabilir. İlişkinizde belki de bitirme kararı alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemezsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 22-28 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda arkadaşlarınızla ilgili konularda yeniliklerle karşılaştınız. Yeni arkadaşlar, yeni sosyal ortamlarda bulundunuz. Şimdi bunları düşünecek ve bunları muhakeme edeceksiniz. Size faydası veya zararı olanları eleyebilirsiniz. Son aylarda sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, teknolojiyle ilgili konularda yoğundunuz. Bu konularda adımlar attınız. Şimdi bu konulardan
para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bu alanlardaki işlerinizde para kazanma var. Bu hafta para konusunda şanslısınız. Parayla ilgili güzel gelişmeler olacak. Bu hafta kendi içinizde biraz zorlanacağınız bir hafta olacak. Kendi kendinize tartışma halinde olabilirsiniz. Harekete geçmek istediğiniz konuları iyi tespit edin. Bunlarla ilgili adım atarken sabırlı ve yavaş olun. Fevri davranmayın. Adımlarınızda kafanız biraz karışabilir. Dikkatli olun. Bu hafta hayal gücünüzü, sanatsal gücünüzü, yazıyla ilgili merakınızı çok fazla ortaya çıkartacaksınız. Bu konulardaki fikirlerinizi daha hızlı gündeme alıp daha hızlı harekete geçireceksiniz. Hayal gücünüzü, sanatsal gücünüzü kullanarak yapacağınız işlerde hızla ilerleyip hızla başarılı olacaksınız. Bu hafta psikolojinizi bozan bazı konular yüzünden kemikler, solunum yolları, akciğerle ilgili konularda sorunlar yaşanabilir. Depresif durumlar yaşanabilir. Psikolojinizi bozan bazı konular sürekli önünüze gelecek. Bunları kafanıza takmamak için sanatla, sporla, sosyal mecralarla, sosyal projelerle daha fazla zaman geçirin. Bu hafta kardeşlerinizle, akrabalarınızla, yakın çevrenizdeki kişilerle güzel gelişmeler karşınıza çıkacak. Onlarla yoğun iletişim hali var. Görüşmelerde yeni konular karşınıza çıkacak. Bu yeni konular 6 ay gündeminizde olacak. İletişim, medya, lojistik, pazarlama konularında yenilikler var, yeni başlangıçlar var, yeni adımlar atılabilir. Bu konularda imzalar atılabilir. İşlerinize, eğitimle ilgili konulara, iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarıyla ilgili yenilikleri katmak bu hafta daha kolay olacak. Bu yenilikler size çok şey kazandıracak. Bu haftadan sonra kendinizle çok fazla konuşacaksınız. Bu konuşmaları yazıya aktarın, şiire aktarın. Hatta kitap yazmaya başlayın. Çünkü 6 ay sürekli kendi içinizde konuşma var. Bunları aktaracak bir mecra yaratın. Doğum haritanızda Yengeç burcu ilk derecelerinde ise bu hafta iş konusunda şans var. Bir beklerken daha fazla iş fırsatları, kariyer fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirin. Sene başından beri eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçler var ise bu hafta bunlarla ilgili eski konular gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Ocak-Şubat 2022'de yaşanan eş veya ortakla ilgili gizli kapaklı konular tekrar gündeme gelebilir. Bu konular açığa çıktığında ilişkinin bittiğini daha net göreceksiniz. Bu ilişkinin bittiğini artık kabul edin. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğimiz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan da satın alabilirsiniz. Hafta başında enerjiniz yüksek olacak. Duygusal zamanlar yaşanabilir. Parasal olarak da güzel zamanlar var. İş görüşmeleri veya duygusal görüşmeler için hafta başına randevu verebilirsiniz. Kendinizi güçlü hissedeceğiniz için başarı var. Hafta ortasında parasal olarak güzel gelişmeler var. Yeni para konuları da gündeme gelebilir. Hafta sonunda iletişim, medya, lojistik, pazarlama konularıyla ilgili yeni adımlar çok rahat atılabilir. Hafta sonunda kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerin hayatında yenilikler olacak. Bunu kabullenmeye başlayacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 22-28 Ağustos haftası gökyüzü transitine burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Hafta başında Güneş burcunuzda olacak. Bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Bu hafta enerjiniz yüksek olacak. Özgüveniniz daha fazla olacak. Bunu kullanın. Yeni adımlar atmak için güzel bir hafta olacak. Son haftalarda iş, kariyer ve eğitim konularıyla yoğundunuz, yoruldunuz. Şimdi artık biraz dinlenme ve sosyal alanların tadını çıkartma zamanı başlayacak.
Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Enerjinizi yenileyebilirsiniz. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, e-ticaret gibi sistemlerde, teknolojik ortamlarda işi olanlar bu işlerinizde yoğun bir tempo içinde olacaksınız. Bu işlerden daha fazla kazanç sağlanabilir. Bu alanlardaki işlerinizde yeni başlangıçlar yapılabilir. Özellikle son aylarda bunlarla ilgili plan yaptıysanız bu planlarınızı hızla gündeme alın. İşi olmayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, teknolojik ortamlarla ilgili işlerde yeni işler karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirin. Hafta boyunca eski arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi sorgulayacaksınız. Eski arkadaşlarınızla ilişkilerinizde hızlı değişiklikler yaşanabilir. Arkadaşlarınızın hayatında değişimler olabilir. Bunu kabullenmeye çalışın. Hafta boyunca arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız işlerde daha başarılı ve kazançlı işler yapılacak. Arkadaşlarınızla yeni bir işe de başlayabilirsiniz. Sosyal mecralardan yeni arkadaşlarla tanışmalar var. Bu arkadaşlar 6 ay gündemimizde olacak. Bu hafta para konuları gündemde, parayla ilgili güzel gelişmeler var. Yeni para kazanma konuları var. Yeni para kazanma yöntemleri var. Yeni yatırım konuları da var. Bunlarla ilgili adımlar atmak kolay olacak. İşi olanlar sosyal mecraları, teknolojiyi, e-ticaret gibi alanları işlerinize katın. Daha fazla kazançlı çıkacaksınız. Bu hafta aşkta şans var. Aşk konusunda ciddi adımlar atılabilir. İlerleyen zamanda bu sonuçlanacak. Ocak-Şubat 2022'de hizmet alanlarıyla ilgili bazı gizli kapaklı olaylar yaşanmış olabilir. Bu hafta bunlar açığa çıkabilir. Bu konular artık geride kalacak. Bunlarla zaman harcamayın. 2018'den beri iş, kariyer, eğitim konularında aniden başlayan, aniden biten konular hep oldu. Kasım 2021'den beri de bu alanlarda hayatınızda köklü değişimleri yapmak zorunda kaldınız. Son aylarda başlayan iş, kariyer ve eğitim konularını ilerleyen zamanlarda sorgulayacaksınız. Bunlarla ilgili değişiklikler olabilir. Önümüzdeki 4 sene iş, kariyer, eğitim konularında ani değişimler hep olacak. Bunu bilin, buna göre adımlar atın. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Hafta başında duygusal olarak yoğun olacaksınız. Hayatınıza dair yeni kararlar alınabilir. Sanatsal çalışmalar yapanlar, sağlık sektöründe çalışanlar hafta başında yoğun olabilirler. Hafta başında bu alanlarda başarılar var. Hafta başında biraz depresif durumlarda yaşanabilir. Evde vakit geçirmek iyi gelecek. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. İş ve aşk ilişkinizde, randevularınızda hafta ortasına verebilirsiniz. Görüşmelerinizde başarı var. Hafta sonunda parasal olarak olumlu gelişmeler var. Yeni para kaynakları söz konusu. Yeni yatırım konularında da imzalar atılabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 22-28 Ağustos haftası gökyüzü transitlerin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Bu hafta Güneş burcunuzda, yani Başak burcunda. Bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Bu hafta Başak burcunda yeni ay gerçekleşecek. Hem Güneş hem yeni ay size enerji veriyor. Bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Hayatınızda birçok yeniliği başlatabilirsiniz. Yeni ay 10 gün öncesi ve 10 gün sonrası yeni adımlar atmak, yeni başlangıçlar yapmak için çok güzel bir süreç. Bunu değerlendirin. 2020 Haziran 2022 Haziran arasında hayatınızda büyük farkındalıklar yaşadınız.
Hem ev, aile, eş, ebeveynler konusunda hayatınızı düzenlediniz, hem iş, kariyer, eğitim konularında hayatınızı düzenlediniz. Bunlarla ilgili büyük değişiklikler yapmak zorunda kaldınız. Bunlarla ilgili farkındalıklarınız arttı. Belki değişimlere karşı koydunuz. Belki bazı şeylerin değişmesini istemediniz. Çünkü siz değişimleri hemen kabul eden biri değilsiniz. Değişim olmadan her şeyin mükemmel olmasını istersiniz. Her şey mükemmel ve planlı olmadan değişimi yapmak istemezsiniz. Ancak son senelerdeki değişimler sizi bazı şeylere mecbur bıraktı. Bunları kabul etmeniz de zor oldu. Bu haftaki yeni ayla bunları daha fazla düşüneceksiniz. Geçmişte bırakmanız gereken konuları düşüneceksiniz. Artık yeni adımlar atmalısınız. Yeni başlangıçlar yapmalısınız. Son haftalarda eğitim konuları gündeminizdeydi. Eğitimle ilgili ani gelişmelerle karşılaştınız. Farklı eğitim alanlarıyla ilgilenmek zorunda kaldınız. Eski eğitim sistemi, eski eğitim alanı geride kaldı. Şimdi yeni eğitim alanıyla devam edeceksiniz. Son haftalarda hem kendinizi eğittiniz hem başkalarını eğittiniz. Bu eğitimlerin meyvelerini toplamaya şimdi başlayacaksınız. Bu haftadan sonra iş, kariyer ve eğitim konularında yoğunluk var. Başınızı kaşımaya vaktiniz olmayacak. Tabii işiniz varsa iş, kariyer ve eğitimle ilgili konularda yeni başlangıçlar da yapılabilir. Bu başlangıçlar uzun vadeli işlerin başlangıcı olacak. İşi olanlar, iş yerinizde sorunlar olabilir, işinizi kaybetme riski olabilir, işinizden ayrılma durumları söz konusu olabilir. İşinizin yoğunluğundan bunalıp işten ayrılma durumu olabilir. Bütün bunların Mars'ın oyunu olduğunu düşünerek işinizde sabırlı olmalısınız. Kısa bir süre işten izin alıp belki de kendinize zaman tanıyarak Mars'ın sizi işinizde sınadığını fark edip işinize döndüğünüzde işinize dört elle sarılabilirsiniz. İşiniz yoksa bu hafta kesinlikle başvurular yapın. Yeni başlangıçlar yapmak kolay olacak. İşletmeyle ilgili, sporla ilgili, yemek sektörüyle ilgili, askeriyeyle ilgili, dekorasyonla ilgili, finansla ilgili işlerde fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirin. Eğitim alanında olanlar bu hafta yoğun bir tempo içinde olacaksınız. Eğitim hayatınızda bitişler ve başlangıçlar yaşanabilir. Bu hafta kendi içinizde biraz fazla konuşma var. İçinizdeki enerji çok fazla olacak. Bunu anlamaya çalışın. Bunu özellikle yazıya, şiire, şarkı sözüne, sanata, müziğe aktarın. Bu size iyi gelecek. Bu hafta duygusallık çok fazla olacak. Duygularınızı abartabilirsiniz. Duygularınızı dışa vurmak kolay olmayacak. Duygusal patlamalar yaşanabilir. Sene başından beri sağlık konularıyla sınandınız. Ya sizin sağlığınız ya da çevrenizdekilerin sağlık konuları gündemde oldu. Hayatınızdaki değişimleri görüp kabullenmezseniz sağlık sorunları yaşamaya devam edebilirsiniz. Ekim sonuna kadar bunu düşünün. Sağlık konusundaki sınanmalardan neler öğrenmeniz gerekiyordu? Bunları iyi anlayın. Doğum haritanızda Başak Burcu son derecelerinde ise Ocak-Şubat 2022'de aşk ilişkinizle ilgili gizli kapaklı oyunlar karşınıza çıkmaya başlayacak. Gizli kapaklı konular nedeniyle biten ilişkilerinizi artık geride bırakmalısınız. Bundan dersler çıkartın, bittiğini kabullenin. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Astroloji ve Ben kitabımı da dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Hafta başında sosyal mecralarla ilgili projelerinizde yeni başlangıçlar yapılabilir, yeni adımlar atılabilir. Hafta başında arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Yeni arkadaşlarla tanışma var. Hafta ortasında duygusal olarak biraz yoğun olabilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Enerjinizi yenilemek isteyebilirsiniz. Enerjiniz biraz düşük olacak. Hafta sonunda burcunuzda yeni ay olacak. Enerjiniz yüksek olacak. Özgüveniniz yüksek olacak. Bu da size başarı getirecek. Yeni adımlar atmak için güzel zamanlar olacak. Haftanın son günlerinde kendinizi yenilenmiş ve güçlü hissedeceksiniz.
İş görüşmeleri için, aşk görüşmeleri için, yeni tanışmalar için hafta sonuna randevu verebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, terazi burcu olanlar 22-28 Ağustos haftası gökyüzü transitinin burcunuzun etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda finans konuları sizi çok zorladı. Alacak verecek harcamalar sizi çok zorladı. Finans konusunda yoruldunuz. Parayla ilgili farkındalığınız arttı. Para konusundaki yatırım fikirleriniz de değişmeye başladı. Eşle ilgili parasal konular, ortakla ilgili parasal konular sizi zorladı. Bunlarla ilgili aldanma veya aldatılmalar da yaşanmış olabilirsiniz. Bu hafta artık bu konular geride kalacak. Ancak muhakemesini yapmalısınız. Mayıs 2023'e kadar eş ortak parasıyla ilgili değişiklikler hep olacak. Bu hafta yurt dışı ile ilgili, şehir dışı ile ilgili konular sürekli gündemimizde olacak. Bu eğitimle ilgili olabilir, işinizle ilgili olabilir. Uzaktan beklediğiniz haberler olabilir. Bunlarla ilgili uzun zamandır beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte ya uzun yola çıkacaksınız ya da uzun yolculuk planı yapabilirsiniz. Bu hafta uzun yolculuklar çok fazla olacak. Arkadaşlarla ilgili konular nedeniyle de uzun yolculuklar yapılabilir. Hafta boyunca eğitimle ilgili konularda yeni başlangıçlar söz konusu olacak. Yeni bir konuyla daha fazla yoğun olacaksınız. Eğitim alanında değişimlere de hazır olun. Bu hafta para konularında güzel gelişmeler olacak. Parayla ilgili görüşmeler var. Bu görüşmelerden güzel haberler alınabilir. Yeni iş arayanlar, eğitimle ilgili, yurt dışı ile ilgili, şehir dışı ile ilgili konularda yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirin. Bunlarla ilgili yeni iş başlangıçları yapılabilir. Yeni aşk arayanlar, arkadaş ortamında, sosyal mecralarda, sosyal alanlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu aşk sağlam bir ilişkinin başlangıcı olacak. 2020 Haziran 2022 Haziran arasında eğitimle ilgili konularda farkındalıklarınız arttı. Kendinize yenilikler kattınız. Farklı eğitim alanlarına yönelmiş olabilirsiniz. Kendinizi farklı alanlarda eğitmeye çalıştınız. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. Eğitimle ilgili yeni bir dönem başlayacak. Sosyal mecralarda işleriniz varsa, sosyal alanlarda işleriniz varsa bu hafta bu işlerden daha fazla para kazanabilirsiniz. Ocak-Şubat 2022'de ebeveynlerinizle ilgili yaşanan konularla ilgili bazı gizli kapaklı olaylar, sonsuzlukla ilgili konular bu hafta tekrar karşınıza çıkabilir. Ebeveynlerinizin hayatındaki değişimleri artık kabul edin. Doğum haritanızda terazi burcu son derecelerinde ise Ocak-Şubat aylarında evinizle ilgili bazı konular yaşanmış. Evden ayrılmanız gerekmiş. Evle ilgili gizli kapaklı konular açığa çıkabilir. Bu hafta bu konular tekrar karşınıza çıkabilir. Evinizde değişim olması gerektiğini artık anlayın. Doğum haritanızda terazi burcu ilk derecelerinde ise ilişkilerle ilgili son aylarda yaşadığınız konuları düşünün. Bu konularda şanslı olduğunuz alanları düşünün. Şanslı olduğunuzun farkına varın. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Hafta başında işte yoğun olacaksınız. İşlerinizle ilgili yeni konular gündeme gelebilir. Yeni iş görüşmeleri için, işinizle ilgili toplantılar için hafta başına randevu verebilirsiniz. İş konusunda güçlü ve enerjik olacaksınız. Karşınızdaki kişileri etkilemek kolay olacak. Eğitimle ilgili konularda hafta boyunca başarı var. Hafta ortasında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Arkadaşlarla uzun yolculuk yapılabilir. Hafta ortasında sosyal mecralarda daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Sosyal mecralardaki işlerinizde yeni adımlar atılabilir. Hafta sonunda haftanın yoğun enerjisinden sıyrılıp kendi içinize çekilme isteği içinde olacaksınız.
Sanatsal çalışmalar yapanlar, sanatla ilgilenenler, sağlık sektöründe çalışanlar haftanın son günlerinde yoğun iş temposu içinde olabilirsiniz. Planlarınızı ona göre yapın. Bu alanlarda yeni adımlar atılabilir. Haftanın son günlerinde duygusal olarak yoğun olacaksınız. Duygularınız aniden parlayabilir. Ani tepkiler verebilirsiniz. Buna dikkat edin. Duygu patlamaları yaşanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemezsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 22-28 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Geçen aylarda ilişkiler konusu gündemimizdeydi. Zaten Kasım 2021'den beri ilişkiler konusu hep gündemimizde. Karşınıza çıkanları bu son ayda muhakeme etmek zorunda kaldınız. İlişkilerinizle ilgili çözüm üretmek zorunda kaldınız. Duygu ve mantık karmaşası yaşadınız. İlişkilerle ilgili hala net adımlar atmadıysanız Mayıs 2023'e kadar net adımlar atılacak. Bunu da doğum haritanızdaki açılar belirleyecek. Bu hafta ilişkilerden dolayı finansal konular daha fazla gündeme gelebilir. Sizi finansal olarak zorlayacak ilişkilere dikkat etmelisiniz. Eşiniz, ortağınızla ilgili finansal zorlanmalarla karşılaşabilirsiniz. Eş veya ortakla ilgili hukuksal konular var ise bu hafta bunlarla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkacak. Bu konular 6 ay gündemimizde olacak. Kredi ile ilgili, borç alacakla ilgili konular sürekli gündemimize gelebilir. Son aylarda ev alma, ev satma, gayrimenkul konuları gündemde olduysa bu hafta bunlarla ilgili yeni kredi söz konusu olabilir. Bu hafta bunlarla ilgili yeni adımlar atılabilir. Bu hafta miras konuları gündemde gelebilir. Bunlarla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Yeni iş arayanlar, muhasebe, banka işleri, başkasının parasını yönetmeyle ilgili işler karşınıza çıkabilir. Bunlarla ilgili başlangıçlar yapılabilir. Algılarınızı açın. Bu hafta ameliyat konuları da gündemde. Özellikle ciğer, solunum yollarına dikkat edin. Bu konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Bu hafta iş, kariyer alanında yeni başlangıçlar yapmak kolay olacak. İş, kariyer alanında daha fazla para kazanılabilir. Bu hafta sosyal mecralarda, sosyal alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Bu alanlarda yeni başlangıçlar yapılabilir. Yeni adımlar atılabilir. Bunlarla ilgili anlaşma yapılabilir. İmzalar atılabilir. Bu hafta teknolojik alet ve sistemlerle ilgili yeni gelişmeler var. Bunlarla ilgili yeni adımlar atılabilir. Sosyal mecraları, sosyal alanları işlerinize katmak bu hafta kolay olacak. Bunlarla ilgili yeni adımlar atılabilir. Ocak-Şubat 2022'de kardeşleriniz veya akrabalarınızla bazı anlaşmazlıklar yaşanmış. Bu hafta bunlarla ilgili gizli kapaklı olaylar ortaya çıkabilir. Onlarla olan ilişkileriniz tamamen bitebilir. Bunu artık kabullenin. Ocak-Şubat 2022'de kardeşleriniz veya akrabalarınız arasında kayıplar yaşandı ise bu hafta bu konular tekrar gündeme gelebilir. Bu konuları kabullenmek bu hafta artık kolay olacak. Sene başından beri ebeveynlerle ilgili konular nedeniyle sınandınız. Onlarla olan ilişkilerinizden bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Onların hayatındaki değişimleri kabullenmeniz gerekiyordu. Bu hafta bunları düşünün. Bunlardan dersler çıkartın. Kasım ayından sonra ebeveynlerinizle ilgili konular tekrar gündeme gelecek. Kasım'dan sonra farkındalığınız artacak. Kasım 2021'den beri hayatınızda birçok değişiklik olması gerektiğini anlamaya başladınız. Son 9 sene, son 18 sene yaşadıklarınızı bir düşünün. Neler yaşadınız, neler biriktirdiniz, bu biriktirdikleriniz size ne kattı, bunları düşünün. Buna göre önümüzdeki 9 sene ve 18 sene için yeni planlar yapın. Bu yeni planları yaparken eskilerden sıyrılın. Bazı şeyler son buldu, bunu artık kabul edin.
Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan da satın alabilirsiniz. Hafta başında yurt dışı ile ilgili, şehir dışı ile ilgili, uzun yolculuklarla ilgili konularda beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte uzun yolculuklar yapılabilir. Haftanın ilk gününde eğitimle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkabilir. Eğitimle ilgili eğer sınavınız varsa hafta boyunca başarı var. Hafta ortasında işle ilgili yoğun olacaksınız. Enerjinizi ona göre ayarlayın. Yeni iş arayanlar hafta ortasında iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunu değerlendirin. İş görüşmeleri için hafta ortasına randevu verebilirsiniz. Hafta sonunda arkadaşlarınızla vakit geçirmek için plan yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatında yenilikler var. Bunları kabullenin. Hafta sonunda sosyal mecralar, sosyal alanlarla ilgili yeni projeleri başlatmak kolay olacak. Bunlarla ilgili yeni adımlar atın. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yay burcu olanlar 22-28 Ağustos haftası gökyüzü transitinin burcunuzu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda sağlık konuları daha fazla gündemimizdeydi. Sizin sağlığınız olabilir, çevrenizdekilerin sağlığı olabilir. Bunlarla ilgilenmekten yoruldunuz. Sağlık konuları artık geride kaldı. Ancak Mayıs 2023'e kadar sağlıkla ilgili hep tetikte kalın, dikkatli olun. Bu hafta ikili ilişkilerle daha fazla yoğun olmaya başlayacaksınız. İkili ilişkilerle ilgili hızlı adımlar atılacak. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Eğer sorunlu giden bir evliliğiniz veya ilişkiniz veya ortaklığınız varsa ilişkinizi bitirme kararı alabilirsiniz. İlişkide tartışmalar yaşanabilir. Ama şunu iyi bilmelisiniz. Ciddi bir sorun yoksa kesinlikle planetlerin etkisi diye düşünün veya geçmişten gelen ve artık çözülmesi gereken konuların olduğunu düşünün. Gezegenlerin size ne anlatmak istediğini anlarsanız büyük sorun yaşamazsınız. Bu haftadan sonra 2020 Haziran 2022 Haziran arasında yaşadığınız konuları daha fazla düşünmeye başlayacaksınız. Hem ilişkiler hem iş, kariyer, eğitimle ilgili konularda yeni adımlar atmak kolay olacak. Aralık 2021'den beri ilişkiler konusu hem gündemdeydi, ortaklık olabilir, evlilik olabilir. Bu konularda farkındalığınız arttı, karşınızdaki kişinin değiştiğini düşünmeye başladınız. Aslında sizin ona bakış açınız değişti. Bu nedenle ilişkinizde değişimler olmaya başladı. Bunu belki kabullendiniz, ilişkide değişimler yaptınız, belki kabullenmediniz. Şimdi bu konular daha fazla gündeme gelecek, ilişkilerinizi düzenlemek zorunda kalacaksınız. Bu hafta iş, kariyer, eğitim alanlarında yeni başlangıçlar var. Bu hafta iş alanında güneş gibi parlayacaksınız. İş, kariyer ve eğitim konularında var. Son senelerde iş, kariyer, eğitimle ilgili karşınıza çıkan konuları daha iyi anlayıp farkına varacaksınız. İş, kariyer ve eğitim konularında artık geçmişte kalacak, yeni adımlar atılacak. İş, eğitim, kariyerle ilgili sözleşmeler yapılabilir. Bu hafta imzalar atılabilir. Bu hafta evinizi değiştirme, ev alma, ev satma, ev taşıma konuları da sürekli gündemimizde olacak. Bunu planlamak ve uygulamak çok hızlı olacak. Bu hafta uzun yolculuklar yapılabilir. Uzaklardaki duygusal ilişkinizle ilgili güzel haberler de alınabilir. Yurt dışıyla veya şehir dışıyla ilgili işleriniz varsa bu hafta bunlardan daha fazla para kazanılabilir. Eğitimle ilgili işleriniz varsa bu hafta bunlarla ilgili yeni adımlar atılacak, imzalar atılacak. Bu işlerden daha fazla para kazanma var. Yeni aşk arayanlar, uzun yolculuklarda, eğitimle ilgili alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. Algılarınızı açın.
Mars burcu, Satürn burcu, Yay burcu olanlar, işiniz yoksa yeni iş fırsatları karşınıza çıkacak. İşiniz varsa işinizle ilgili büyük değişimler yaşanabilir. Ya işinizde terfi olacak, ya işinizde departman değişikliği olacak, ya da işten ayrılması söz konusu olabilir. İşinizden ayrılsanız da yeni iş bulmanız kolay olacak. Doğum haritanızda Yay burcu son derecelerinde ise Ocak-Şubat 2022'de parayla ilgili gizli kapaklı yaşanan olaylar tekrar karşınıza çıkabilir. Bu konuları muhakeme edin. Bu konular artık bittiğini kabul edin. Doğum haritanızda Yay burcu son derecelerinde ise eşinizle olan ilişkinizde kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Evliliğinizde bazı şeylerin eksik olduğunu düşünebilirsiniz. Bunu yapmayın. Çünkü hayaller ve gerçekler bazen aynı olmayabilir. Eşinizi olduğu gibi kabul edin. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan da satın alabilirsiniz. Hafta başında kredi borcu, faturalar, borç alacak konularla yoğun olacaksınız. Bunlarla ilgili yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Miras konularında yeni gelişmeler hafta başında karşınıza çıkabilir. Hafta başında eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçlerde yeni başlangıçlar var. Hafta ortasında yurt dışıyla veya şehir dışıyla ilgili konularda yoğun olacaksınız. Bu konularda yenilikler karşınıza çıkabilir. Uzun yolculuk planınız varsa hafta ortasında uzun yolculuk yapabilirsiniz. Eğitimle ilgilenenler hafta boyunca yoğun olacaksınız. Sınavlarınız varsa bu hafta bunlarda başarı var. Hafta sonunda işinizde yoğun olacaksınız. İşle ilgili konular karşınıza çıkacak. İş, kariyer, eğitim konularında yeni adımlar atılacak. Hafta sonunda yapacağınız iş görüşmelerinde olumlu gelişmeler var. Uzun zamandır haber beklediğiniz işlerden sonuç alınabilir. Yeni işe başlayabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 22-28 Ağustos haftası gökyüzü transitleyin. Burcunuzu etkileyen anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda aşk ilişkinizle ilgili konular vardı. Bunları anlamaya, sonuçlandırmaya çalıştınız. Aşk ilişkinizle ilgili bir ileri bir geri zorlandınız. Aldanma ve aldatılmalar oldu belki. Yanlış anlaşılmalar oldu belki. Hızlı adımlar attınız. Belki bunlar psikolojinizi etkiledi. Belki bunlar sağlığınızı etkiledi. Son aylarda çocuklarla ilgili konularda yoğundunuz ve yoruldunuz. Çocuklarla ilgili değişiklikler karşınıza çıktı. Bunları anlamaya çalıştınız, kabullenmeye çalıştınız. Bu hafta bunları muhakeme edecek ve daha kolay kabulleneceksiniz. Zaten Kasım 2021'den beri aşk konusunda farkındalığınız arttı. Aşk ilişkinizde değişimler oldu. Aşk ilişkisine bakış açınız değişmeye başladı. Karşınızdaki kişiye farklı bakmaya başladınız. Son haftalarda bunu daha iyi anladınız. Mayıs 2023'e kadar aşk konusundaki farkındalığınız hep artacak. Bunu da doğum haritanızdaki açılar belirleyecek. Son haftalarda sağlık konularında daha dikkatli olmanız gerektiğiyle ilgili işaretler görmeye başladınız. Aslında sağlam bir vücuda sahipsiniz. Bunu siz de biliyorsunuz ama siz hayatınız boyunca sağlıklı kalmak için zararlı içeceklerden uzak kalmalısınız. Solunum yollarına dikkat etmelisiniz. Çünkü genelde solunum yolları, ciğerler ve kemiklerle ilgili sağlık konuları hep karşınıza çıktı. Hep karşınıza çıkacak. Bu nedenle bu konularda daha hassas olmalısınız. Bu haftadan sonra sağlıkla ilgili konular daha fazla olacak. Zaten 2020 Haziran 2022 Haziran arasında sağlıkla ilgili bazı gelişmeler yaşadınız. Şimdi o gelişmeler ya tekrar gündeme gelecek, o konular sonuçlanacak ya da yeni konular çıkacak. Bu yeni konularda 6 ay gündemde olacak. Bu nedenle sağlık konusunu ciddiye alın.
Bu hafta eğitimle ilgili alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Eğitimle ilgili konularda yeni adımlar atılacak, başlangıçlar yapılacak, eğitimle ilgili imzalar atılabilir. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, şehir dışı ile ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerle ilgili güzel haberler var. Bu işlerle ilgili yeni başlangıçlar yapılabilir, imzalar atılabilir. Hafta boyunca uzun yolculuklar gündemimizde olacak. Uzak yerlerle ilgili konular gündemimizde olacak. Uzun yolculuklar yapılabilir. Bu hafta sağlık sektörüyle, kamu sektörüyle, hizmet sektörüyle ilgili konular daha fazla gündemimizde olacak. Bu yeni bir iş olabilir, eğitim alanı olabilir. Bunlarla ilgili yeni adımlar atılabilir, yeni başlangıçlar yapılabilir. Bu konular 6 ay gündemimizde olacak. Son haftalarda eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçler vardı. Bu hafta bu konulardan para gelişi var. Eş veya ortakla ilgili beklediğiniz para var ise bunlarla ilgili olumlu gelişmeler yaşanabilir. Ameliyat konuları varsa, estetik ve güzellikle ilgili konular varsa bu hafta bu konular tamamlanabilir. Bunlarla ilgili daha fazla harcama yapılabilir. Bu hafta çok fazla harcama var. Finansal olarak zorlanmamak için harcamalara dikkat edin. 2020 Haziran 2022 Haziran arasında spiritüel alanlarla daha fazla ilgilenmeye başladınız. Aslında siz biraz daha maddeci birisiniz. Spiritüel alanların mantığını anlamaya çalışıyorsunuz. Eğer bu alanlarda maddi kazançlar varsa bunlara daha fazla odaklanmak isteyebilirsiniz. Ama bence spiritüel alanları öncelikle kendinizi anlamak ve kendinizi eğitmek için kullanın. Buna dair zaten Aralık 2021'den beri işaretleri gördünüz. Önümüzdeki haftalardaki sürekli bunu anlamaya çalışacaksınız. Kontrolcü, kısıtlayıcı, karamsar düşüncelerinizi mistik konularla eğitmeye artık öğrenin. 2008'den beri hayatınızda gizli kapaklı olaylar hep oldu. Hayatınızda sürekli depremler yaşadınız, kayıplar yaşadınız, düştünüz, sonra yeniden kalktınız. Hep güçlü olmaya çalıştınız. Sürekli küllerinizden doğmaya çalıştınız. Ocak-Şubat 2022'de de bazı olaylar yaşanmış. Bu hafta bu olaylarla ilgili gizli kapaklı konular açığa çıkacak. Bu her neyse bunu artık kabullenin. Bu konuları geride kaldığını kabullenin. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta sürecek. Pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Hafta başında ikili görüşmeler yapılacak. İlişkilerde yeni adımlar atılabilir. Hafta ortasında borç alacak konularında yeni konular gündeme gelebilir. Eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçlerde yeni konular gündeme gelebilir. Hafta sonunda uzun yolculuklar var. Sağlık konuları nedeniyle uzun yolculuklar yapılabilir. Başka ülke, başka şehirde yaşamakla ilgili yeni adımlar da atılabilir. Hafta sonunda eğitimle ilgili konularda başarı var. Eğitimle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 22-28 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son aylarda eşiniz veya ortağınızla ilgili konular gündemdeydi. Bu hafta eşiniz veya ortağınızla ilgili parasal konular gündemde olacak. Hukuksal süreçler var ise bunlar gündeme gelecek. Bunlarla ilgili görüşmeler yapılacak, imzalar atılacak. Son aylarda evinizle ilgili konular gündemdeydi. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları gündemdeydi. Bu konularda bazı sonuçları aldınız. Geçen haftalardaki dolunayla birlikte de bu konular artık sonuçlandı. Son aylarda ebeveynlerinizle ilgili konular gündemdeydi. Onların hayatında değişiklikler oldu. Bunları anlamaya çalıştınız. Bunları kabullenmeye çalıştınız. Ebeveynlerinizle ilgili konularda farkındalığınız arttı. Artık başka pencereden bakmaya başlayacaksınız.
Son aylarda eşinizle ilgili konularda farkındalığınız değişti. Eş, evlilik konuları gündeminizdeydi. Ya evlendiniz, yeni bir hayata başladınız, ya eşinizle sorunlarınız oldu, çözmeye çalıştınız, ya da eşinizle ilişkinizi bitirme kararı aldınız. Şimdi bunları sonuçlandırma süreci başlayacak. Zaten ev, eş, ebeveynlerle ilgili değişiklikler Kasım 2021'den beri gündeminizde. Hala tamamlanmadıysa doğum haritanızdaki açılara göre Mayıs 2023'e kadar tamamlanabilir. Bu haftadan sonra gündemimizde aşk konuları olacak. Aşk ilişkinizle ilgili değişikliklerle karşılaşacaksınız. 2020 Haziran, 2022 Haziran arasında aşk konularında farkındalığınız arttı. Aşk ilişkinizle daha farklı bakmaya başladınız. Aşk ilişkinizi daha farklı değerlendirmeye başladınız. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Aşk konusunda yeni gelişmelere adım atabilirsiniz. Yeni aşk ilişkisi başlayabilir. Aşk ilişkinizde yeni adımlar atılabilir. 2020 Haziran 2022 Haziran arasında çocuk konularında farkındalığınız arttı. Bu hafta çocuklarla ilgili konular gündemimizde olacak. Çocuklarla ilgili yenilikler karşınıza çıkmaya başlayacak. Çocuklarla ilgili veya çocuklarınızla ilgili güzel haberler alınabilir. Belki yeni bir çocuğunuz olacağı haberini alabilirsiniz. Belki evinize yeni bebek gelebilir. Çocukla ilgili güzel gelişmeler var. Çocuk konusunda başarılar da var. Bu hafta aşk ilişkinizde sınanmalar olacak. Bazen ilişkinizi hızlı yaşayıp hızlı kararlar alacaksınız. Bazen bitirme kararı alacak, sonra tekrar barışacaksınız. Bu hızlı kararlarda daha dikkatli olmalısınız. Kararlarınızda kararlı kalmak zor olacak. Çocuklarla ilgili alanlarda işleri olanlar yoğun bir tempo içinde olacaksınız. Bu işlerle ilgili değişiklikler yapılabilir. Bu hafta partnerinizle güzel planlar yapılabilir. Duygusal zamanlar yaşanabilir. Romantik planlar yapılabilir. Bu hafta biraz fazla harcama yapabilirsiniz. Yeni yatırımlarla ilgili banka işlemlerinde yoğunluk var. İmzalar atılabilir. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bunlarla ilgili bu hafta yeni başlangıçlar yapılacak. Bu konular 6 ay gündemimizde olacak. Satürn hala burcunuzda, retro halinde. Hayatınızda bazı şeyleri düzenlemeye çalışıyorsunuz. Bunları yaparken daha yavaş adımlar atın. Düşünerek adımlar atın. Daha önce başlanmış konuları toparlamak bu hafta kolay olacak. Satürn 2 senedir sizi disiplinli ve planlı yapmaya çalışıyor. Bu sizin için zor bir süreç. Siz disiplin ve planı sevmezsiniz. Anlık plan yapıp uygulamayı seversiniz. Ama hayatınızı düzenlemek için, önümüzdeki senelerin temelini atmak için Satürn'ün uyguladığı disiplin ve planı mutlaka dikkate alın. Şubat 2023'ten sonra bunun parasal kazançlarını daha fazla göreceksiniz. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan da satın alabilirsiniz. Hafta başında sağlığınızla ilgili yeni konular karşınıza çıkabilir. Sağlık konusunda yeni çözümler üretebilirsiniz. Hafta başında sağlıkla ilgili, kamuyla ilgili, hizmet sektörüyle ilgili konularda beklediğiniz haberler alınabilir. Bu haberlerle birlikte yeni başlangıçlar yapılabilir. Hafta ortasında ikili ilişkilerde yoğun olacaksınız. İlişkilerinizde yeni konular gündeme gelebilir. Evlilik organizasyonlarınızı hafta ortasında yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Hafta sonunda borç alacak konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Banka işlemleriyle yoğunluk var. Yeni kredi konusu da gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili hafta sonunda imzalar atılabilir. Miras konuları gündemdeyse bunlarla ilgili yeni gelişmeler de yine hafta sonunda yaşanabilir. Eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçlerde başlangıçlarda yapılabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, balık burcu olanlar 22-28 Ağustos haftası gökyüzü transitlerinin burcu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz.
Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kişilerle olan ilişkileriniz gündemdeydi. Onlarla olan ilişkilerinizi sorguladınız. Onlarla ilgili konularda yenilikler karşınıza çıktı. Bunları kabullenmeye çalıştınız. Bu haftadan sonra ev almak, ev satmak, ev taşımakla ilgili konularda yeni gelişmeler karşınıza çıkabilir. Bu konularda hızlı adımlar atılabilir. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili sınanma halinde olacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkabilir. Ebeveynlerinizin hayatında değişimler başlayabilir. Bunları kabullenmek zorunda kalabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilişkilerinizde yeni öğretiler karşınıza çıkacak. Bunları anlayıp sabırlı olursanız kazanan siz olursunuz. Bu hafta evinizden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Uzun yolculuklar yapılabilir. Evliliğinizde, ilişkinizde sorun yaşayanlar varsa bu haftadan sonra ilişkinizi sorgulamaya başlayacaksınız. Bazen gergin durumlar yaşanabilir. Bu hafta bu konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Bu hafta estetik ve güzellikle ilgili, sağlıkla ilgili alanlarda daha fazla para harcanabilir. Bu alanlarda işleriniz varsa bunlardan daha fazla para kazanılabilir. Bu hafta sağlığınıza daha fazla dikkat edin. Kalp, damar, kan dolaşımı ile ilgili konulara dikkat edin. Kontrolleri yaptırmakta fayda var. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü ile ilgili beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bunlarla ilgili başlangıçlar yapılabilir. Bu hafta ilişkilerinizde yeni bir süreç başlayacak. İlişkileriniz konusunda kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. İlişkiler konusunda kararlı olacaksınız. Sağlam adımlar atılabilir. Mars burcu veya Satürn burcu, Balık burcu olanlar iş, kariyer, eğitim alanlarında yoğun bir hafta olacak. Bu konularda yeni başlangıçlar yapılabilir. Siz merhametli ve duygusal birisiniz. Sizin bu özelliklerinizi kullanmak isteyenler olabilir. Merhametinizi, duygusallığınızı sömürmek isteyenler olabilir. Buna dikkat edin. Ocak-Şubat 2022'de arkadaşlarınızla ilgili gizli kapaklı yaşanan bazı olaylar bu hafta tekrar gündeme gelebilir. Bu konuların artık geride kaldığını kabul edin. Sene başından beri kendi kendinizi sürekli sorgulamaya başladınız. Kendinizi tanımak, içinizdeki enerjiyi anlamak istediniz. Umarım bunları anladınız. Çünkü bunları iyi düşünmelisiniz. Şubat 2023'ten sonra hayatınızda büyük bir değişim zamanı başlayacak. Değişime önce kendinizden başlayın. Hayatınızda neleri değiştirmek istiyorsanız şimdiden de planını yapın. Günlük detaylara geçmeden önce astroloji derslerimiz Eylül ayında başlayacak. 5 hafta süren pratik olarak öğreneceğiniz derslerimize katılabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de astrolojinin temelini pratik olarak anlayacağınız bir kaynak olarak düşünebilirsiniz. Dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. Hafta başında aşk hayatınızla ilgili net kararlar alacaksınız. Ya ilişkinizi bir adım ileriye taşıma ya da sorunlu giden ilişkiyi bitirme kararı alınabilir. Hafta başında çocuklarla ilgili konularda yoğun olacaksınız. Çocukları ilgilendiren eğitim konusunda sonuçlar alınabilir. Hafta ortasında sağlık konularına dikkat edin. Kalp, damar, kan dolaşımıyla ilgili konular var. Hafta sonunda yeni ay etkisiyle ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. İlişkilerinizde yeni bir dönem başlayabilir. Ani duygu patlamaları da yaşanabilir. Hafta sonunda ikili ilişkilerle ilgili kararlar alacaksınız. Evliliğinizle ilgili olabilir, ilişkinizle ilgili olabilir, ortaklığınızla ilgili olabilir. Uzun zamandır sürüncemede kalan konular netleşecek. Hafta sonunda ilişkilerinizle ilgili geçmişi geçmişte bırakıp geleceğe bakmanız gerektiğini daha net anlayacaksınız. Sorun yaşadığınız aşk, evlilik, ortaklık konularında karşınızdaki kişiyi ya yenilikleriyle kabul edeceksiniz ya da ondan ayrılacaksınız. Artık bunun kararını vereceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, İş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.